Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka tam not olarak ekleyeceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. 5 bardak çiğ köftelik bulgur, 1 bardak irmik, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kadar da pul biber ekledikten sonra malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 3 bardak sıcak su döküyorum. Ilığın biraz üstünde bir sıcaklık olacak. Kaynattıktan sonra bir 5-10 dakika kadar bekletin. Daha sonra suyu kullanın. Bulguru iyice karıştırıyorum. Bulgurun ıslandığından emin olmak için. İyice karıştırdıktan sonra elimle üzerine bastırıyorum. Bulgurlar çok fazla şişmemesi için. Şiştiği zaman biraz daha zorlayabiliyor. Bu şekilde iyice bastırıyorum. Daha sonra 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 2 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ben 1 saat kadar dinlendirdim. Bu şekilde taşlaşıyor biraz. Bulgurları açıyorum. Çiğ köfte tepsisine aktarıyorum. Daha sonra ilk etapta bulgurları elimle açtıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyip içli köfte hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Bulgurları açtım. 1,5 yemek kaşığı kadar salça ekledim. Biber ve domatesi karışık kullanıyorum. 1 adet yumurta ekledim. İyice karıştırıp yoğuruyorum. İyice yoğurup karıştırdıktan sonra elimi az az ıslatarak yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde kullanın. Elinizi az az ıslatın. Ben bu hamuru yoğururken bitinceye kadar toplamda 1,5 bardak kadar su kullandım. Yanıma 8 bardak kadar su aldım. Daha sonra ölçtüm. 6,5 bardak kalmıştı. Net olarak içli köfte hamurunu tamamen hazırlayıncaya kadar 1,5 bardak kadar ekstradan su kullandım. Yani toplamda 4,5 bardak kadar su kullanmış oldum. Yoğurduğum suyu direkt çeşmeden doldurdum. Sıcak veya ılık kullanmadım. Yarım saat içerisinde istediğim kıvama geldi. Eğer elinizin altında varsa 1 bardak kadar kitel bulgur kullanabilirsiniz. Hem çıtırlık sağlıyor hem de kolay hamur olmasını sağlıyor. Yaklaşık yarım saat kadar yoğurdum. Üzerine yarım bardak kadar un ekledim. Unu yavaş yavaş hamura yediriyorum. Unu garanti olsun diye ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra bir 10 dakika kadar yoğurmam yeterli oldu. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta su. Suya mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Kıvamı kaçırırsanız tekrar toparlamak biraz zor oluyor. Ama eğer oldu, başınıza geldi, kıvamı kaçtıysa irmikle veya unla toparlayabilirsiniz. Eğer çok cıvıksa irmik, normalse un kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Hamurumu kontrol ediyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra silindir şekline getiriyorum. Elimi çok az suya batırıyorum. Avucuma sürüyorum. Daha sonra yavaş yavaş açıyorum. Hamur çatlamadan açılıyorsa istediğim kıvama gelmiş. İçini de bir gece öncesinden hazırlamıştım. Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Ayrıca diğer tariflerimden de dilerseniz iç harcının yapılışına da bakabilirsiniz. İçli köftelerimi yapmaya devam ederken iç harcını nasıl hazırladığımı sizlere anlatmak istiyorum. 750 gram kadar kıymamı uygun bir tavanın içerisine aldım. Yüksek ateşte kavurmaya başladım. Kavrulmaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım. Kontrollü bir şekilde kavurdum. Daha sonra yarım kilo kadar soğanımı çok da minik olmayacak şekilde doğradım. Soğanlarımı ekledim. Kavurmaya devam ettim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. O şekilde soğanlar yumuşayıp pembeleşinceye kadar kavurdum. Soğan da kavrulduktan sonra baharatlarımı ekledim. Baharat olarak ben tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Dilerseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Reyhan da çok yakışıyor ama herkes istemiyor. O yüzden ben kullanmadım. Baharatlarını ekledikten sonra 2-3 dakika kadar daha pişiriyorum. Tamamen ılıdıktan sonra soğumaya yakınken cevizini ve maydanozunu ekleyip karıştırıyorum. Tamamen soğuduktan sonra iç harcını kullanıyorum. Bu arada ben de içli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Açarken bu şekilde yavaş yavaş açın. Kapatırken de yine aynı şekilde yavaş yavaş kapatıyorum. Çevire çevire kapatıyorum. Elimi çok az ıslattım. Fazla olan kısmı alabilirsiniz. Hazırladıktan sonra tepsiye alıyorum. Bu hamuru açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Kesinlikle yırtılma, patlama, çatlama olmuyor. 1,5 yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. Bazen kaşığım tepeleme olduğu için 1 yemek kaşığı yeterli oluyor. Yavaş yavaş kapatıyorum. Ağız kısmında çok fazlalık olmuyor ama uç kısmında biraz fazlalık oluyor. O fazlalıkları da alıyorum. Tekrardan hamuruma ekleyip içli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bu hamurdan ister haşlamalık ister kızartmalık yapabilirsiniz. İkisine de uygun bir hamurdur. Meraklısı için ben içli köftelerimi hazırlamaya devam edeceğim. Dilerseniz doku testine ve kızartma aşamasına geçebilirsiniz. Elime ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Şöyle bir ovuşturduktan sonra silindir şekline getirdim. Parmağımı ıslattım.
Fazla olan suyu avucunuza sürebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde açıyorum. Açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açarken kesinlikle yırtılma, patlama olmuyor. Kapatırken de yine aynı şekilde patlama, çatlama olmuyor. Ufak tefek açılabilir, elinizle düzeltebilirsiniz. İçli köftelerimi hazırladım. Kızartma aşamasına geçiyorum. Sadece 3 tanesini kızarttım. Yağın bol olmasına ve kızgın olmasına dikkat edin. İyice kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Yavaş yavaş çevire çevire kızartıyorum. İçli köftelerimi kızarttıktan sonra sizler için doku testine geçiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Elimle parçalıyorum. İnceliğini görüyorsunuz. Limon sıkıp tüketebilirsiniz veya bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.